ever do it. iPod 2001 senesinde çıktı. Bu da iPhone 2007 senesinde çıktı. Gerçi bu son iPhone ama iPhone 2G yani ilk iPhone 2007 senesinde çıktı ve merhaba dedi. Hello. 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 Oh, hello, Barney. Hello. 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 Bonjour. Hi. How you doing there? Yo. Hello. 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 Yo, yo. Hello. 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 Şu an San Jose'deyim. 2019 WWDC için geldim. WWDC nedir? Dünya Geliştiriciler Konferansı. Yani Apple için yazılım geliştiren insanların bir araya geldiği, Apple'la etkileşime girdiği, Apple'ın planlarını anlattığı, yeni ürün lansmanları yaptığı, yazılım tarafında ne gibi yenilikler olduğunu anlattığı bir konferans platformu. Artık adına ne diyorsunuz diye. Şimdi ben burada çok heyecanlandım. Bu heyecanımı size biraz aktarmak istiyorum. Çünkü burada çok acayip şeyler, çok enteresan şeyler oluyor. Bu gençler geleceği inşa ediyorlar ve bu gözünün önünde oluyor ve insan heyecanlanmadan edemiyor. Bunu bile iPhone'da kullanıyorsun. Neyse, konumuza geri gelelim. Sene 97 falan Winamp diye bir yazılım var. PC kullanıyorum o zaman. Hasta PC'ciyim, hatta Apple'dan nefret ediyorum. Bütün bu MP3'lerimizi Winamp üzerinden dinliyoruz. Bir takım yazılımlar var. O yazılımlarla CD'deki parçalarını rip ediyorsun. Yani MP3'e çeviriyorsun ve onları Winamp üzerinden dinliyorsun. Böyle güzel klasörlüyorsun falan. 98'de yanlış hatırlamıyorsam Napster diye bir yazılım çıkıyor. Ne yapıyor bu Napster? The latest software makes it a bit too easy for students to access their favorite tune. Napster. It's called file sharing, seen by some as the wave of the future. Yazıyorsun. Aslında torrentin atası da diyebiliriz. Dinlemek istediğin albümü, parçayı yazıyorsun. Search ediyorsun. Arattıktan sonra böyle torrentte olduğu gibi parçalar çıkıyor ve bunları indiriyorsun. İşte ondan sonra herkes çıldırıyor. Çünkü CD almaktan kurtuluyorsun. Aslında çok illegal bir durum ama o dönem böyle bir furya var işte. Giriyorsun, yazıyorsun, indiriyorsun, dinliyorsun. Hatta insanlar deliriyor. Dinlemese bile parçaları indiriyor ve böyle büyük büyük arşivler yapıyor. Fakat plak şirketleri tabii bu işe çıldırıyor ve büyük hukuksal savaşlar başlıyor. Business model built on infringement is not only morally wrong, but legally wrong. 2000'lerde plak şirketleri bu hukuk savaşını kazanıyor ve Napster kapanıyor. Tam da bu sırada 2001'in başlarında Apple iTunes diye bir yazılım çıkarıyor. Ne yapıyor? CD'lerinizi rip ediyor, yani MP3'e çeviriyor ve kendi içinde katalogluyor. Dedik ki ya ne saçma bir şey bu abi, biz zaten güzel güzel yapıyoruz bu işi, ne gerek var? Hatta niye ben bunun kataloglamasını kullanayım? Çünkü alışmışız hepimiz böyle klasörlemeye. Derken 2001'de işte bu efsane aleti çıkarıyor. Ve diyor ki sen bu iTunes'daki parçalarını buna aktarıyorsun ve bunun üzerinden dinleyeceksin. İlk mobil kavramı iPod'la geliyor. Ya tabii var o zaman piyasada böyle saçma sapan MP3 player'lar. Bu kullanıcı deneyimi olarak çok sıra dışı, çok devrimsel bir alet.
ve dedi ki ben iPod'umu iTunes'la entegre ediyorum ve bütün müziklerinizi artık iPod'da dinleyebileceksiniz. Gerçi hala tam anlamıyla bir boşluğu dolduramadı çünkü halihazırdaki MP3 player'lar, bu Çin malı MP3 player'lar zaten bu işlerini yapıyordu. Ama ne yaptı? Gitti 2003 senesinde iTunes Music Store diye bir şey açtı. Ne yapıyorsun? Satın aldığın müzikleri iPod'una aktarıyorsun ve her şeyi artık çok daha güzel bir şekilde çözmüş oluyor. 2005 senesinde 5. jenerasyon iPod'la beraber video servisini devreye soktu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Çünkü ne demek bu? Giriyorsun, film indiriyorsun, dizi indiriyorsun. Bunları iTunes üzerinden iPod'una aktarıyorsun ve gittiğin her yerde, metroda, otobüste bu filmleri, dizileri izleyebiliyorsun. Ya İstanbul'dayım şimdi. 2006'yı unuttum. Onu fark ettim. Kurguyu yapıyordum. 2006'da Apple TV çıkarıyor. Bu beyaz kutuyu. But there is one last thing I'd like to talk to you about today. This next thing's a little unusual for us. It's a sneak peek. We usually keep things pretty corralled until we're ready to ship them, but in this case, I think it completes the story, and to understand where we're going, I'd like you to get a sneak peek of this. So we decided to go ahead and show it to you today. You can take that content, again, whether it be music or TV shows or movies, let's focus on movies here, and you can purchase it and download it over the internet to your computer. And you can take that content and enjoy it on your computer, whether it's a desktop or a notebook, and you can also sync it to your iPod. And it's really great. What about that big screen flat TV you just bought last weekend? Let's talk about this box. This is the missing piece. Well, here it is. This is what it looks like, and internally we call it iTV. It's going to let you enjoy your media on your big screen flat TV. Now, it's a code name. Bu ürün Apple ekosisteminin en önemli ürünlerinden bir tanesi. İşte bu bence 2007 senesinde gelecek olan iPhone'un habercisiydi. Ve ne yaptı? Gitti 2007'de iPhone'u bir patlattı. Hepimiz aklımızı kaybettik. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Huawei'nin CEO'sunun geçenlerde Bloomberg'e verdiği bir röportajda adam şunu diyor. Apple is the world's leading company. If there was no Apple, there would be no mobile internet. If there was no Apple to help show us the world, we would not see the beauty of this world. Apple is my teacher. It's advancing in front of us. As a student, why should I oppose my teacher? I would never do that. Ya bu o kadar önemli bir laf ki. Çünkü Huawei telefon pazarının 2. sırasında olan bir marka ve buranın CEO'su bunu söylüyor. Burada en önemli olan şey şu: bu olay sadece kalkıp da telefon yapma olayı değil. İşte telefon yapıyorum, şöyle güzel fotoğraf çekiyorum, şöyle güzel video çekiyorum değil. Burada bir ekosistem denilen olay var. Bu ekosistem o kadar önemli ki zaten diğer markaların da farkına varamadığı olay bu. Neden Apple dünyanın en değerli markası? İşte tamamen bu yüzden. Sana bir ekosistem oluşturuyor ve bu ekosistem içerisinde kullanacağın bir takım cihazlar oluşturuyor. iPad, Apple Watch, AirPod'ların, iPhone'un, Apple TV'nin, bunların hepsi bu ekosistemin kullanılması için sana sunulmuş aletler. Burada bir kullanıcı deneyimi var. Bu kullanıcı deneyiminin de en önemli parçalarından biri işte geliştiriciler. Benim burada bulundum. WWDC 2019. Demin dedim ya, burada çok çılgın şeyler oluyor. Burada gelecek yazılıyor. Burada Apple platformunu öyle bir hale getiriyor ki eskiden 200 satırda yazdığın kodu artık 3 satırda yazıp bir yazılım oluşturabiliyorsun. Bu neden çok önemli? Çünkü alttan öyle canavar bir jenerasyon geliyor ki
bu jenerasyon gerçekten yazılımlarıyla geleceği şekil verecek. Ya baksanıza mesela Tesla diye bir marka var. Mars'a gitmekten bahsediyor. Dikine iniş yapabilen roketler yapıyor. Diğer tarafta Amazon'a bakıyorsun, uzay turizminden bahsediyor. Yani uzay çağındayız ve burada en önemli kişiler yazılım yapan geliştiriciler. Apple'da bu konuda gerçekten en kuvvetli marka. Çünkü yazılımcılarını önemseyen bir marka.